Dünyanın en zeki mühendislerini, en parlak yöneticilerini ve milyarlarca dolarlık bir Ar-Ge bütçesini aynı odaya toplarsanız ne olur biliyor musunuz? Normal şartlarda dünyayı yerinden oynatacak bir devrim beklersiniz. Ama bazen sonuç tam tersi olur. Tarihin gördüğü en büyük, en karanlık ve en maliyetli körlüğü yaratırsınız. İş dünyasında altına imzamı atacağım acımasız bir kural var. Sizi zirveye taşıyan o en güçlü kasınız, o en güvendiğiniz özelliğiniz gün gelir en büyük zayıflığınız olur ve sonunuzu hazırlar. Eğer kibriniz vizyonunuzun önüne geçerse, kasanızda milyarlarca dolar nakit, elinizde milyonlarca sadık müşteri olsa bile tarihin o acımasız çöplüğüne gitmekten kurtulamazsınız. Bugün başarının verdiği o zehirli sarhoşlukla kendi topuklarına sıkan, bize hiçbir şey olmaz dedikten sadece birkaç yıl sonra yok olan 3 yenilmez devi masaya yatırıyoruz. Tuvalet kağıdı ve lastik çizme üreterek başlayıp dünyayı yöneten ama kibrine yenilen Nokia, Amerika başkanının bile elinden düşürmediği "biz profesyonellerin markasıyız" diyerek halkın sesini duymayan BlackBerry ve işin en trajikomik tarafı dijital fotoğraf makinesini bizzat kendi laboratuvarlarında icat edip sırf film satışları düşmesin diye kendi icadını kasaya kilitleyen Kodak. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Milyar dolarlık egoların, lüks toplantı odalarında alınan yanlış kararların ve o muazzam çöküşlerin hikayesine başlıyoruz. Bugün teknoloji devlerinin Silikon Vadisi'ndeki o meşhur ışıklı garaj hikayelerini, sıfırdan başladık efsanelerini dinlemeye çok alıştık. Fakat iletişim tarihinin gördüğü en büyük tekeli kuran Nokia'nın geçmişi pek de öyle fütüristik değil. 1865 yılında Finlandiya'da üretime başladıklarında ne çip üretiyorlardı ne de anten. Ellerindeki tek şey tuvalet kağıdı ve lastik çizmeydi. Evet, doğru duydunuz. Dünya devi Nokia işe kağıt hamuru ve kauçukla başladı. Ancak 90'ların başında öyle vizyoner bir dönüşüm yaptılar ki tüm yan kolları budayıp sadece telekomünikasyon dediler. Ve o andan itibaren durdurulamaz bir canavara dönüştüler. Hatırlayın o günleri. Matrix filminde Neo'nun elindeki o kayan kapaklı 8110'u gördüğümüzde hepimizin ağzı açık kalmıştı. Veya iş dünyasının ellerinden düşürmediği, açılınca içinden minik bir bilgisayar çıkan o tuğla gibi Communicator serisini. Bunlar sıradan teknolojik cihazlar değildi. Bunlar birer statü sembolüydü. Eğer cebinizde bir Nokia varsa dünyanın geri kalanıyla bağınız tamdı. Nokia donanım üretmeyi inanılmaz iyi biliyordu. Şarj aletlerinin yerini unutturan, haftalarca bitmeyen bataryalar, duvara atsanız duvarı kıran tank gibi sağlam kasalar. 2000'li yılların ortasına geldiğimizde dünyadaki her iki telefondan birini Nokia satıyordu. Pazar payları %50'ye dayanmıştı. Kasalarında o kadar çok nakit vardı ki bazı küçük ülkelerin ekonomisinden daha büyüktüler. Ve işte o meşhur başarı körlüğü tam burada başladı. Nokia yöneticileri insanların telefonları sadece bir iletişim aracı olarak gördüğüne ve sonsuza kadar o sağlam kasalara, o fiziksel tuşlara sadık kalacağına kendilerini inandırdılar. Onlara göre telefon bir donanımdı. Yazılım ise sadece o donanımı çalıştıran basit bir araçtı. Takvimler 9 Ocak 2007'yi gösterdiğinde teknoloji tarihinin akışını sonsuza dek değiştiren o an yaşandı. Steve Jobs sahneye çıktı. Kot pantolonu ve siyah kazağıyla dünyaya sadece bir telefon değil, koca bir yaşam tarzı tanıttı. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Jobs o gün 3 cihazı bir araya getirdik. Geniş ekranlı bir iPod, devrimsel bir cep telefonu ve çığır açan bir internet iletişim cihazı dediğinde aslında Nokia'nın ölüm fermanını imzalıyordu. Peki Finlandiya'daki o lüks Nokia merkezine ne oldu dersiniz? Ortalığı bir panik havası mı kapladı? Mühendisler hemen masalarına oturup biz ne yapacağız dediler. Hayır, tam tersi oldu. Nokia'nın üst düzey yöneticileri iPhone'un teknik özelliklerine bakıp kahkahalarla güldüler. Anteni çok kötü dediler. Yere düşürseniz ekranı hemen kırılır dediler. Bataryası bir günü bile çıkartamıyor. Kimse bu oyuncağa $500 vermez dediler. En büyük kibri ise şu cümlede sakladılar. İnsanlar fiziksel bir tuş takımı olmadan o camın üzerine yazı yazamazlar. Müşterilerimiz bize sadıktır. Bu tarihin en büyük hatasıydı. Çünkü Nokia donanıma odaklanırken dünya çoktan yazılım ve ekosistem çağına geçmişti. Apple sadece bir cihaz değil, App Store ile koca bir dükkan satıyordu. Nokia'nın elindeki o hantal Symbian işletim sistemi ise tam bir felaketti. Bir uygulama geliştirmek aylar sürüyordu. Sistem sürekli çöküyordu. 2010 yılına gelindiğinde Nokia'nın pazar payı buz gibi eriyordu.
Panikle dışarıdan Microsoft'tan Steven Iloop transfer edildi. Iloop şirkete geldiğinde çalışanlara o meşhur mail attı. Okyanusun ortasına yanan bir platformdayız. Ama kurtulmak için suya atladıklarında gittikleri yer bir başka başarısızlık oldu. Android dünyayı kasıp kavururken Nokia kibri yüzünden Google ile el sıkışmadı ve gidip Windows Phone'a bağlandı. Sonuç, içinde Instagram bile olmayan, marketi bomboş telefonlarla Apple ve Samsung karşısında paramparça oldular. En sonunda da o koca mobil bölümünü bir zamanlar güldükleri Microsoft'a yok pahasına satıp sahadan çekildiler. İşte Nokia'nın Finlandiya'daki o buz gibi toplantı odalarında bu tuş kibri yaşanırken okyanusun öbür ucunda Kanada'da başka bir dev kendi kazdığı kuyuya düşmekle meşguldü. Onların kibri dokunmatik ekrana değil, statünün ta kendisine, o meşhur klavyeye olan takıntılı aşklarındandı. Nokia'nın tuş kibri, Finlandiya'yı yakarken okyanusun öbür ucunda Kanada'nın soğuk sularında başka bir imparatorluk yükseliyordu. Research in Motion, yani bizim bildiğimiz adıyla BlackBerry. 2000'lerin ortasında eğer bir iş insanıysanız, bir politikacıysanız ya da dünyayı yöneten o elit tabakanın bir parçasıysanız BlackBerry sahibi olmamak diye bir seçenek yoktu. O dönem BlackBerry bir telefon değil, bir kimlik kartıydı. Toplantı masasının üzerine o telefonun konulması, benim vaktim değerli, ben önemli kararlar alıyorum demenin en kısa yoluydu. Hatta bu cihaz öyle bir bağımlılık yaratmıştı ki psikologlar bu duruma bir isim takmıştı. Crackberry. İnsanlar o küçük fiziksel klavyede öyle hızlı yazıyorlardı ki yemek masasında, tuvalette, hatta direksiyon başında bile bu tuşlardan parmaklarını çekemiyorlardı. Düşünün, dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'a seçildiğinde gizli servisle resmen yumruk yumruğa kavga etmişti. Protokoller güvenlik riski diyerek telefonu elinden almak istediğinde Obama BlackBerry'mi benden alamazsınız, o benim dış dünyayla tek güvenli bağlantım diyerek geri adım atmamıştı. İşte böylesine sarsılmaz, böylesine dokunulmaz bir markadan bahsediyoruz. Eğer o günlerde birine BlackBerry bitecek deseydiniz, size deli gözüyle bakarlardı. Peki bu kadar sarsılmaz bir kale nasıl oldu da sadece birkaç yıl içinde yerle bir oldu? Cevap yine o tanıdık zehirde gizli. Müşteriyi yanlış tanımak. Apple dokunmatik ekranlı iPhone tanıttığında BlackBerry'nin eş CEO'ları cihazın laboratuvarlarına parçalara ayırdılar. Verdikleri rapor tarihin en büyük vizyonsuzluk belgelerinden biriydi. Bu cihazın bataryası berbat. Ekranı çok büyük ve her an kırılabilir. Ama en önemlisi, iş insanları asla sanal bir klavyede yazı yazmakla vakit kaybetmez. Profesyoneller o fiziksel tık sesini duymak ister. İş insanları toplantı masasının altından ekrana bakmadan mesaj yazabilmek ister. Apple sadece süslü bir oyuncak yaptı. Biz ise bir iş makinesiyiz. Kendi dünyalarında çok mantıklı konuşuyorlardı. BlackBerry'nin şifreleme sistemi kusursuzdu. Mailleri anında iletiyordu ve klavyesi bir daktilo kadar keskindi. Fakat ıskaladıkları devasa bir psikolojik gerçek vardı. O ciddi iş adamı dediğimiz profil, akşam eve gittiğinde müzik dinlemek, kaliteli fotoğraflar çekmek ve canı sıkıldığında oyun oynamak isteyen normal bir insandı. Apple sadece iş için değil, hayatınız için cihaz diyerek kuralları baştan yazarken, BlackBerry yöneticileri bize bir şey olmaz, kurumsal şirketler bizi asla bırakmaz kibrine sığındılar. Ama durum hiç de öyle olmadı. Şirketlerin CEO'ları kendi IT departmanlarına gidip bana o renkli uygulamaları olan cam ekranlı telefondan alın, BlackBerry istemiyorum artık demeye başladılar. Tüketici pazarı bir anda kurumsal pazarı yutmaya başlamıştı. BlackBerry paniklediğinde ise her şey için çok geçti. Bizde de dokunmatik var demek için BlackBerry Storm adında bir felaket piyasaya sürdüler. Mühendislik faciasıydı. Ekran dokunmatikti ama fiziksel bir tuş hissiyatı versin diye yaylı yapmışlardı. Bastığınızda bütün ekran içine göçüyordu. Yazılım sürekli çöküyordu. İnsanlar cihazları mağazalara fırlatıp geri iade ettiler. En büyük stratejik hataları ise kendi altın yumurtlayan tavukları olan BBM, yani BlackBerry Messenger'dı. O dönem sadece BlackBerry kullanıcıları arasında olan bu ücretsiz mesajlaşma sistemi dünyayı ele geçirebilirdi. Eğer BlackBerry o dönem kibrini bir kenara bırakıp BBM'i, iPhone ve Android cihazları açsaydı bugün muhtemelen WhatsApp diye bir uygulama olmayacaktı. Ama onlar, insanlar sadece BBM kullanmak için bile bizim telefonumuzu almaya devam eder dediler. Onlar bu hayalle uyurken 3 eski yazılımcı garajda WhatsApp'ı yazdı ve BlackBerry'nin son kalesinde yerle bir etti. Nokia ve BlackBerry'nin hikayesi bir donanım aşkıydı. Değişimi görmediler, kibrin kurbanı oldular ve battılar. Ama sıradaki şirketimizin hikayesi çok daha trajik, çok daha sinematik. Çünkü onlar yaklaşan fırtınayı sadece görmekte kalmadılar. Tarihi değiştirecek o devrimi bizzat kendi laboratuvarlarında icat ettiler. Ama sırf kar marjları düşmesin diye kendi buluşlarını halının altına süpürerek tarihin en büyük kurumsal intiharını gerçekleştirdiler. Hazır olun. Şimdi fotoğrafın devini, anıların efendisini konuşuyoruz. Kodak.
90'lı yıllarda dünyada fotoğraf demek tek bir kelime demekti. Kodak. Pazarın %80'inden fazlasına sahiptiler. Öyle bir imparatorluk düşünün ki mutlu bir anı ölümsüzleştirmek eylemine dünya literatüründe resmen Kodak anı deniyordu. Dünyanın bütün doğum günlerini, düğünlerini, tatillerini ve o en değerli anlarını onlar basıyordu. Fakat Kodak'ın asıl parayı nereden kazandığını anlarsanız tarihin en büyük fiyaskosunda neden yaşandığını anlarsınız. Kodak fotoğraf makinesi satarak zengin olmuyordu. Aslında makineleri neredeyse maliyetine satıyorlardı. Asıl milyar dolarlar o makinelerin içine taktığınız film rulolarından ve o fotoğrafları tab etmek için kullanılan kimyasal solüsyonlardan geliyordu. Yani Kodak bir jilet markası gibiydi. Sapı ucuza veriyor, ömür boyu size jilet satıyordu. İşin sırrı sürekli tüketilen bir ürün satmaktı. Takvimler 1975 yılını gösterdiğinde Kodak'ın Ar-Ge laboratuvarında çalışan Steve Sasson adında genç ve vizyoner bir mühendis vardı. Patronların kapısına heyecanla çaldı. Elinde tost makinesi büyüklüğünde her yerinden kablolar sarkan mavi beyaz tuhaf bir cihaz vardı. Bu cihaz teknoloji tarihinin gidişatını değiştirecek olan tarihin ilk dijital fotoğraf makinesiydi. Görüntüyü bir kasete kaydediyor ve o milyar dolarlık film rulolarına hiç ihtiyaç duymuyordu. Genç mühendis büyük bir gururla geleceği buldum, artık banyo masrafı yok, film rulosu yok, her şey dijital dediğinde o lüks yönetim odasındaki kravatlı yöneticilerin tepkisi ne oldu biliyor musunuz? Korktular. Ama rakiplerinden değil, o genç mühendisin elindeki cihazdan korktular. Yönetim kurulundan biri Steve'in sırtını sıvazladı ve tarihe geçecek o utanç verici cümleyi kurdu. Bu çok sevimli bir icat Steve. Ama sakın bundan kimseye bahsetme ve bunu kimseye gösterme. Evet, yanlış duymadınız. Kodak kendi geleceğini bizzat kendi elleriyle icat etmişti. Ama dijital fotoğraf demek, Kodak'ın o milyar dolarlık film rulosu ve kimyasal imparatorluğunun kendi elleriyle yıkılması demekti. Kendi kurdukları o muazzam kar çarkını bozmamak için geleceği bizzat kendi elleriyle tasarlayıp o tasarımı laboratuvarın en karanlık köşesine, tozlu raflara kilitlediler. Yöneticiler dijital fotoğrafların asla basılı bir fotoğrafın kalitesine ulaşamayacağına ve insanların o kağıda dokunma hissinden, o kağıt kokusundan asla vazgeçmeyeceğine kendilerini inandırdılar. Tıpkı Nokia'nın fiziksel tuşlara, BlackBerry'nin o iş insanı statüsüne inandığı gibi. Onlar da geleneğin gücünün teknolojiyi yeneceğini sandılar. Ama teknoloji duygularla veya geleneklerle ilgilenmez. O sadece akar. 90'ların sonuna gelindiğinde artık cin şişeden çoktan çıkmıştı. Sony, Canon ve diğer rakipler Kodak'ın sırf kar marjları düşmesin diye sakladığı o dijital teknolojiyi alıp dünyayı ele geçirmeye başladılar. Kodak ise hala müşterilerimiz filmi sever diyerek okyanusta kürek çekmeye çalışıyordu. O kadar geç kaldılar ki 2004 yılında artık dijital devrim tüm dünyayı sarmışken bile onlar hala film işine odaklanmalıyız raporları yayınlıyorlardı. İşin asıl acı, asıl trajikomik tarafı ise 2012 yılında yaşandı. Kibirine yenik düşen, değişime ayak direyen ve kendi icadını saklayan o yenilmez imparatorluk, Kodak, 2012 yılında resmen iflas bayrağını çekti. Dünya devi bir kağıt yığınına dönüştü. Aynı yıl, aynı aylarda Silikon Vadisi'nde ne oldu dersiniz? Sadece 13 çalışanı olan, basılı hiçbir şey üretmeyen, sadece dijital fotoğraflara filtreler ekleyen küçük bir uygulama Facebook tarafından tam 1 milyar dolara satın alındı. O uygulamanın adı Instagram'dı. Kodak, kendi laboratuvarlarında doğan bebeği öldürmeye çalışırken o bebek büyüdü ve dünyayı ele geçirdi. Bugün Nokia'nın, BlackBerry'nin veya Kodak'ın mezar taşlarına bakıp ne kadar da körlermiş demek çok kolay. Ama asıl soru şu an bize hiçbir şey olmaz diyerek lüks plazalarında kahvelerini yudumlayan sıradaki dev kim? Belki sadece birkaç yıl sonra bu kameranın karşısına geçip şu an o elinizden düşürmediğiniz markanın fiyaskosunu anlatacağım. Sizce sıradaki kurban kim? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda onun tahtını sallayalım. Dışarıdan kusursuz görünen şirketlerin milyar dolarlık hatalarını bedavaya dinlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.